Merhaba. Bugün size tam tahıl yapımında karşımıza çıkan ilk zorluk diyebileceğimiz malt kırma olayını anlatmak istiyorum. Malt kırma biz ilk başladığımızda bizi çok zorlayan olaylardan biriydi. Zorlama derken şöyle söylüyorum. Kırıcı olarak o zamanlar korona değirmenleri vardı. Buna tahıl öğütücü deniyor. Türkiye'de bulabileceğimiz bir parça. Tahıl öğütücü kullanıyorduk. Fakat 4,5-5 kiloluk maltı kırmak küçük bir kolu olduğundan o çevirmekle inanılmaz zor ve zahmetli oluyordu. Üstelik inanılmaz toz çıkaran bir aletti ve o yüzden buna bir motor takmaya karar verdik. Bu düzenekte kullandığımız motor eskicilerden bulduğumuz kurutma ya da çamaşır makinelerinde kullanılan şu motorlardandı. Bunların yenileri de bayağı ucuz, çok bir para değil. Bunlarla kullanıyorduk. Bu motor şurada gördüğünüz kasnağı çeviriyordu ve kasnak gücü direkt değirmene iletiyordu. Korona öğütücüyü bayağı bir kullandık. Fakat korona öğütücüde bir sorun vardı. Korona öğütücü döküm demirden yapılan bir alet. Ee, Ve burada demirin döküm kalitesi çok iyi değil. Çok eşit miktarda kıramıyor parçayı. Bazı parçalar hiç kırılmadan geçiyor, bazıları ise çok un oluyor. Burada şunu belirtmek istiyorum. Bize göre maltın kırılması biranın yapımı için gerçekten önemli bir özellik. Eğer maltın kırılımı çok fazla olursa yani un haline gelirse mayşe aşamasında bu tıkanmaya sebep veriyor ve iyi süzme yapamıyorsunuz. Ya da mesela dışındaki kabuk eğer bu çok fazla kırılıp kalırsa o kabuktan da tanen dediğimiz böyle beklemiş çay tadı gibi bir tat geçiyor biraya ve istenmeyen tatlara sebep veriyor. O yüzden yapılması gereken maltın doğru ve eşit şekilde kırılması. Yani öğütülmesi derken Türkçe'de biraz karışıyor belki terimler ama hani un gibi olmasını asla istemiyoruz. Malt kırılacak böyle kalacak. Koronadan sonra baktık ne yapılabilir diye. Yurt dışından araştırdığımızda çeşitli değirmenler devreye giriyor. Bu gördüğünüz Monster Mill, bu 3 merdaneli bir Monster Mill. Bunun 2 merdaneleri de var. Biz ilk aldığımızda gittik hani daha iyidir diye düşünerek bilmeden 3 merdanesini aldık. Fakat bugün bunun çok gerekli olduğunu düşünmüyoruz. 3 merdaneli de şu merdane hareket ediyor gördüğünüz gibi. Bu merdane yanındaki merdanenin arasına sıkışan maltları alıyor, aradan geçerek kırıyor ve aşağı düşüyor. Üçlüde altta bir üçüncü merdane daha var. Kırılmış olan maltlar buna da düşüyor ve bu ikisinin arasında sıkışıp bir kere daha kırılıyor. Çamaşır makinesi kasnağı motora bir kayışla bağlı. Motorun gerginliğini sağlamak için araya bir parça daha konabiliyor ama biz onu öyle yapmadık. Direkt motoru kaydırarak, gererek masaya monte ettik. Masanın üzerinde olan delikten içeri düşen malt bu kovaya birikiyor ve daha sonra maşa tankına gidiyor. Monster Mill oldukça pahalı bir alet. Sanıyorum 150 dolar falan bu. Daha ucuz isterseniz AliExpress'ten bu tür değirmenler de bulabilirsiniz. Bunları denedik. İşe yarayan güzel değirmenler. Çalışıyorlar hepsi. Zaten oldukça da benzer bir sistemle çalışıyor. Ayrıca Türkiye'de bu işi gayet güzel yapan arkadaşlar var. Onlardan da bunu temin edebilirsiniz. Şimdi değirmeni aldığımız zaman dediğim gibi bunu bir yere monte etmemiz gerekiyor. Bu bir burada gördüğünüz gibi bir sunta tahta parçası olabilir. Yani sağlam bir şey olması gerek. Ya da bizim daha önce yaptığımız gibi dolap yapabilirsiniz. Türkiye'deki yapan arkadaşlar bildiğim kadarıyla bunun için hazır kesilmiş tahta da satıyorlar. Emin değilim ama öyle olduğunu hatırlıyorum. Şimdi bunu nasıl monte edelim ona bir beraber bakalım. Şimdi keseceğimiz yeri ve delikleri belirlemek için bir şablon çıkaracağız. Deliklerin yerini belirleyelim. Bu tarafa matkabı da bağlayacağımız için bunu biraz kenara almamız gerekiyor ki matkabın dönebileceği bir yerde kalmış olsun. Yapıştırıcımızı sürüyoruz. Altı milimlik delikler için matkabımıza 6 milimlik uç takıyoruz. Şimdi testereyle deliğimizi kesmeye başlıyoruz.
Şimdi değirmenlerde hem bunda hem diğer Monster Mill'de de bir aralık ayarı yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu değirmenler eksantrik şekilde sağdan ve soldan çevirerek arada kalan boşluk kısmı ayarlanıyor. Biz bunu şu anda 1.15 milime ayarlamak istiyoruz. Bunun için bizde bir aralık ölçer var. Şöyle aralık çakısı dediğimiz bir parça var. Burada çeşitli demir çubuklar var ve bunların her birinin kalınlığı farklı. Biz mesela şu anda bir tane 1 milim, bir tane 0.5 milim, bir tane de 0.10 milimlik 3 taneyi alarak 1.15'i buluyoruz. Şimdi bunu araya sokacağım ve aradaki ayarı buna değecek şekilde yapacağım. Şimdi önceki iki merdaneyi de birbirinden iyice ayırıyoruz. Boşluğu arttırıyoruz. Evet. Şimdi 1.15 diye alıyoruz. Bu taraftan başlayalım. Koyuyorum ve sıkıyorum. Gördüğünüz gibi onu yukarı aşağı yaptığımda ikisinin de düzgün şekilde çevrildiği alan olmuş oluyor. Ayar olmuş oluyor. Burada da biraz daha gerekiyor. Evet. Şu anda merdanemizin her tarafı 1.15'e ayarlanmış durumda. Ayar yaptıktan sonra iki taraftaki kulakçıklarla merdaneleri kilitliyoruz. Şimdi bunun üzerine hazneyi, şutu takalım. Değirmenimiz hazır. Bunu kovanın üzerine koyarak çalıştırmaya hazır hale getirelim. Kovamızı koyuyoruz. Üstüne tahta ve değirmenimiz. Kabı alıp buradaki çubuğun üzerine geçiriyorum. Maltı döküyorum. Bu biraz abartı bir matkap ama ne yazık ki şarjlı matkabımızın pili bitmiş. O yüzden bunu takacağız. Gördüğünüz gibi malt gayet güzel kırılmış. Kabuklar un olmamış. Maşa kazanına gitmeye hazır. Aynı kırımı bir de Monster Mill'de yapmak istiyorum. Bu da Monster Mill'de ürettiğimiz. Evet, bu biraz daha unlu. Ama ikisinden de çok güzel biri olacaktır. Şimdi bir ev birası zamanı. Bugün porter içiyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ah, onu ben alayım. Hayır ben.